Falkirk tekerleği. İsmini çok fazla duyuramamış bir mühendislik harikası olan bu köprü, kod farkı olan iki kanalı bağlamak üzere tasarlanmıştır. Forth ve Clyde kanalları Union kanalından aşağıdadır. Bu kanalların bağlantısı inşaat mühendisliği ve makine mühendisliğinin mükemmel uyumu ile ortaya çıkmıştır. Kanal taşımacılığının en önemli eserleri arasında yer alan bu yapıda gemi alttan girer ve yapının dönmesiyle üst bölümdeki alana ulaşır, yoluna devam eder. Kaldırma kapasitesi 600 ton ve kaldırma süresi 15 dakikadır. Maliyeti 4,5 milyon sterline olarak bilinmektedir. Dönen bir tekerleği andıran yapı İskoçya'da yer almaktadır. Bir köprüden ziyade tekne kaldıracı olarak bilinmektedir. Çelik üreten imalathanelerde parça parça üretilmiştir ve 35 adet taşıma aracı ile şantiye sahasına sevk edilmiştir. Yapının üst kısımları ön germeli beton ile inşa edilmiştir. İnşaatında yaklaşık 1200 ton çelik kullanılmıştır. 15.000 adet bulon, 45.000 adet bulon deliği ile eşleştirilmiştir. Her bulon ile el ile sıkılmıştır. Yapının havuzları 500.000 litre su ile doludur. 1,5 kilowatt enerji ile yapı dönüşünü gerçekleştirmektedir. Görüntüsünden belli olmasa da Falkirk tekerleği aslında bir asansör. 25 metrelik 6 kanal teknesini İskoçya'nın Forth and Clyde ve altındaki Union kanalının arasında transfer ediyor. Tekneler 1930'a kadar bunun için 11 ara havuzlu bir merdivenin içinden geçmek zorundaydı. Bu kanalı geçip diğer tarafa ulaşmak, arada 44 ağır kapıyı açıp kapatmak gerektiği için neredeyse bir tam gün sürüyordu. Falkirk tekerleği sayesinde bu yolculuk 15 dakikada gerçekleşebiliyor. Falkirk tekerleği 2002'de Kraliçe 2. Elizabeth tarafından açılmış, iki kanal arasındaki tekneleri aşağı yukarı taşıyan gondol adında iki büyük su tankı içeren dünyanın ilk dönen tekne asansörüdür. Gondolların iki ucu bir halka içinde oturur ve bu da onların tekerlek döndükçe su üzerinde sabit kalmasını sağlar. Bu sistem olmasaydı eylemsizlik onları devirirdi. Tekerleklerin akıllı kaldırma sistemi Arşimet'in ilkesine dayanır. Bir sıvı içindeki katı cisim ağırlığına eşit bir miktarda sıvıyı taşırır. Tekne gondola girdiğinde aynı miktarda suyu kaldırır ve gondolun dengede kalmasını sağlar. İşi sağlama almak için elektronik bir sensör sistemi su seviyelerini gözlemler ve sabit kaldığından emin olur. Tekerlek o kadar dengededir ki yarım bir dönüş sadece 1,5 kWh enerji gerektirir. Bu 8 elektrikli su ısıtıcısının harcadığı elektrik miktarına eşittir. Tekerleğin işleyişi yandaki kontrol odasından idare edilir ve dönüş yönü belirlenir. Saat yönü veya saatin tersi yönünde dönebilir. Böylece operatör, taşıyıcının ve diğer hareketli parçaların yıpranmaması için her yön değiştirme sayısını dengeli bir şekilde dağıtır. Bu yapı hepsi tek tek el ile sıkıştırılmış 15.000 civata içerir. Falkirk tekerleği tasarımının Keltlerin iki taraflı baltasından esinlendiği düşünülmektedir. Falkirk tekerleği 1200 ton çelikten yapılmıştır ve parçaları ilk olarak Derbyshire'da 440 kilometre ötede inşa edilmiş ve bir araya getirilmiştir. Daha sonra bunlar ayrılarak 35 kamyon ile Falkirk'e taşınmıştır. Tüm yapı 84,5 milyon pound'a yaklaşık 122 milyon dolara mal olmuş ve tekerlek zamanla bir kent simgesine dönüşerek ilk açıldığından beri 5,5 milyon ziyaretçi ağırlamıştır. İnşaat mühendisliği ve makine mühendisliğinin müthiş kombinasyonundan ortaya çıkan Falkirk tekerleği projesi, projenin çalışma fikri, yuvarlanan yumurtalardan su tanklarına
büyük tahterevallilerden teleferik tipi yapılara kadar birçok yapının incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Yapının inşaatında 1200 ton yapısal çelik kullanılmıştır ve mükemmel uyumun sağlanması için 1 santimetreden daha küçük hata payı ile çalışılmıştır. Bu ağırlıkta bu çalışma seçenekleri betonarme yapılarda mümkün gözükmemektedir. Falkirk tekerleğinin yapısı çelik imalathanelerinde parça parça üretilmiş ve 35 taşıma aracıyla yerine sevk edilmiştir. Yapıda tam 15.000 adet bulon kullanılmış ve 45.000 bulon deliğiyle eşleştirilmiştir. Bu da bazı bulonların en az çift tesirli çalıştırıldığının göstergesidir. Her bir bulon el ile sıkılmıştır. Falkirk tekerleği yapısı üst kısmında köprülerde kullanılan ön germeli beton yapıya bağlanmaktadır. Yapının alt kısmından giren gemi yapının dönmesiyle üst kısımdaki köprü kanal sistemine ulaşır ve yoluna devam eder. Millennium projesi Falkirk tekerleği projesi hakkında kısa gerçekler. Falkirk tekerleği nerededir? İskoçya'daki iki farklı koddaki kanalı birbirine bağlamak amaçlı kullanılan döner sistemine sahip bir yapıdır. Falkirk tekerleği ne kadara mal olmuştur? Yaklaşık 150 milyon TL. Tekerleği oluşturmak için 1200 ton yapısal çelik kullanılmış, çelik malzeme üzerinde 45.000 delik açılmış ve 15.000 adet bulon kullanılmıştır. Proje süresince 1000'in üzerinde işçi çalışarak inşa edilmiştir. Yapının havuzlarında bir olimpik havuzu tamamen dolduracak kadar olan 500.000 litre su taşınmaktadır. Yapı her dönüşünde 1,5 kWh enerji harcamaktadır. Bu da evde kullandığımız su ısıtıcısı kettle ile 8 defa su ısıtmamıza denk gelen bir enerji. Yapının döndürülmesinde 12 adet çamaşır makinesi motoru kullanmakta olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu bilgi kesin değildir. Falkirk tekerleği sadece kanal projesi olarak da kalmayıp düğün törenlerinin yapıldığı, bisiklet alanlarının, su parklarının, piknik alanlarının ve bolca yeşil alanın bulunduğu sosyal ve kültürel faaliyetler veren bir bölge halini almıştır. Dolayısıyla eğer yolunuz İskoçya'ya ya da İngiltere'ye düşecek olursa, turistik gezi planlarınızın arasına bu tekerlek yapıyı da rahatlıkla katabilirsiniz. Muazzam bir çelik işçiliği örneği. Çelik işçiliğinin muazzam bir örneği olan bu yapı, 45.000 civata deliği ile eşleşen 15.000'den fazla civata içerir. Yapımında ise 1000'den fazla inşaat personeli çalışmış ve 1200 ton yapısal çelik kullanılmıştır. Parçalar 440 kilometre ötedeki Derbyshire'da inşa edilip montajı yapıldıktan sonra 35 kamyon yükünde Falkirk'e nakledilmiştir. Burada son olarak tekrar yerlerine civatalanıp yerleştirilmiş ve bu civataların her biri elle sıkılmıştır. Falkirk kotlardaki iki kanal 35 metrelik bu kaldıraç sistemiyle birleştirilmiştir. Bu mesafe yaklaşık olarak 10 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer. Çarkın iki kolunda birbirini dengeleyen iki tane kapsül bulunur. Bu kapsüllerin her biri 500 ton ağırlığında su tutarlar. Kapsüllerden birine tekne girdiğinde aynı ağırlıktaki su kütleleri 180 derecelik bir dönüşle yer değiştirir. Böylelikle taşıma işlemi sırasında harcanan enerji mümkün olduğu kadar azaltılır. Tekerlek dönüş yapmak için sadece 1,5 saat kilowatt enerji harcıyor. Bu değer evlerde kullanılan 8 su ısıtıcısını kaynatmak için gereken miktarla aynı. 84,5 milyon pound'a mal olan Falkirk tekerleği 2002 yılında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hizmete açılmıştır. Açılış tekerleğin kapaklarını açmaya çalışan kişilerin neden olduğu sel dolayısıyla bir ay ertelenmiştir. Zamanla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Falkirk tekerleği açıldığı tarihten itibaren 5,5 milyon ziyaretçi çekmeyi başarmıştır. Ülke için önemli bir ulaşım yolu olmakla kalmayıp aynı zamanda su parklarının, piknik alanlarının olduğu bir aktivite merkezi olmuş durumda.
Günümüzde hala buraya turistik geziler düzenlenmektedir. Tur kapsamında ziyaretçilere çarkın dönüşünü seyretme ve hatta kullanma deneyimi sunuluyor. Evet, özellikle 2-3 kere özellikleri arasında bilgi verdiğim değişik bir sistem bu aslında, Falkirk tekerleği. Ve İskoçya, İngiltere gibi yerel yerlerde gemiler ve diğer ulaşım sistemleri için önemli bir yer arz ediyor. Özellikle İngiltere ya da İskoçya'ya yolunuz düşerse ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok ilginç bir yapı ve Arşimet'in prensiplerine dayanıyor. Bu da zaten ilgi çekmesinin en büyük nedenlerinden birisi. Ve ilginç bir yapısı var bu tekerleklerin. Özellikle ziyaret edip böyle bir şansınız olursa görmenizi tavsiye ederim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.